Mamuş nasıl burası? Serin mi? Rüzgar esiyor. Güzel değil mi? Mamuş. Arkadaşlar bu arada mamamız azaldı, bilginiz olsun. Sipariş geçmemiz gerekiyor. Şu an son torbadayım, bilginiz olsun. Şu gördüğünüz mamayı dağıtacağım biraz sonra. Taziye evinin oraya gideceğiz. Hemen bir arkada Hatice teyze var. Onun yanına uğrayacağız. Oradaki kedilere vereceğiz. Kovanın yarısından biraz daha az doldurdum. Bakın bu mama farklı bir mama. Yetişkin kedi maması. Ahmet Bey bunu göndermiş de sanırım orada bir yanlışlık olmuş. Yavru kedi maması biz kullanıyoruz. Bunun taneleri yuvarlak, oval, büyük boy. Yere koyduğumuz zaman sorun olabilir. Yuvarlanıyorlar ya. Çünkü ben taziye evinin yan tarafına doğru, hatırlıyorsunuz, duvarın dibine 5-6 noktaya böyle serpiştiriyorum mamaları. Oradan yuvarlanabilirler ki büyük ihtimal de yuvarlanacaklardır. Artık bir çaresine bakacağız. Daha düzgün bir zemin arayacağım, olmadı. Orası güzeldi çünkü. O yüzden bakın, konu açılmışken siz sokaklarda besleme yapıyorsunuz, yani aranızda Türkiye'den insanlar var, zaten izleyicilerimizin çoğu Türkiye'den de. Şu mamaları almayın. İster bunun küçük boyu olsun, ister büyük boyu olsun. Yani bu mamalar gerçekten dışarıda besleme yapmak için hiç uygun değil. Yuvarlanıyorlar. Kap kullanmanız lazım. Bir kaldırım kenarına, bir betona serpemiyorsunuz. Şimdi sürekli kapla mı dolaşacaksınız? Kapsız besleme yapmak daha iyi bence. Mümkünse kapsız yapın. Mamayı yani böyle yuvarlak değil de yerde yuvarlanmayacak şekilde olanlardan alın. Yatay mamalardan alın. Yayvan mamalardan kullanın. Ben de bilmiyordum. Bu mamayı açınca fark ettim arkadaşlar. Sadece ambalajı açık sarıydı. Dikkatimi çekmişti. Kapıda duruyordu girişte. Bugün getirdik, kullandık. Yani kargodan geldiğinden beri içeride duruyordu kapıda. Yargıcığım. Yürüç, yürüç, yürüç. Ne yapıyorsun orada? Serinde oturuyor musun? He? Namussuz. Seni namussuz seni. Yargıç. Bir baktım aşağıda, açınca fark ettim. Yetişkin kedi mamasıymış. O dediğim gibi Ahmet Bey'in gönderdiği mama. Mamanın ambalajının değiştiğini zannettim de meğerse farklı mamaymış. Yani aslında aynı marka ama yetişkin kedi maması. Biz bu mamanın aynı markanın yavru olanını alıyorduk. Bir de bu yavan arkadaşlar. Yağı çekilmiş, az var yağı. Muhtemelen biraz daha ucuz oluyor bu yavru kedi mamasına göre, biraz daha uygun. Ya da siparişi gönderenler, yani satıcı firma mı acaba yanlışlıkla bize bunu yolladı? Neyse, Ahmet Bey videoyu izlerse görür zaten, döner. Bakar yani, en azından siparişine bakar, kontrol eder. Hangi mamadan almış diye, yetişkin mi yavru mu almış. Oradan anlaşılır. Çünkü bazen yanlışlıkla farklı mama gönderebiliyorlar. Bazılarının başına gelebilir. Bizim başımıza hiç geldi mi? Yok, hiç gelmedi. Sadece bir kez Hamiyet Hanım köpek beslediğimizi sandığı için köpek maması göndermişti. Yine bakın bu mamaya benziyordu. Bu boy. Tabii o güzeldi ama. O dolgundu, yağlıydı. Kediler onu seviyorlardı, yiyorlardı. Şimdi mesela Oscar yedi bunu. Şimdilik sevdi, yiyor. Ya içerik olarak aynıdır da biraz yağ oranı düşük sadece. Evet, Ağustos'un sonu yavaş yavaş geliyor. Ortalarına doğru gidiyoruz şimdilik. Artık sıcaklar yerini biraz daha serin havalara bırakacak.
Biliyorsunuz hayvanlar kayboldular. Geçen bahsetmiştim. Kınalı, çitlenmik, deli fişek. Çok da böyle anlatımlı video yapmadım açıkçası. Sadece aralarda refleks olarak bir iki videonun içinde kedilere seslenirken böyle konuşunca anlatım yapmışımdır. Aslında anlatım değil de konuşmuşumdur diyelim. Bir de şimdi böyle biraz konuştum. Yavaş yavaş bu tarz videolar yapacağız. Biliyorsunuz komşuyu gördüm evin bahçesinde akşam geç saatlerde. Köşeden çıkarken yakaladım. Alt bahçeden, yani kendi bahçelerinden bizim bahçeye tırmandı. Mevzuyu biliyorsunuz, bir de üstünden geçmeyeyim. Tabi inkar etmişti. Ben söylemiştim hani kedileri sen mi götürüyorsun diye. Bir de hayvan sever olacak biliyorsunuz, yani arada bahsediyorum. Önceden oraya ben gitmiştim de. Önceki kaldığı eve, orada kedilere bakıyorduk. Kendisi de iş yerinden, çalıştığı yerden hayvanlara bir şeyler getiriyordu, yani ben kendim de görüyordum. Tabii o zamanki şartlar farklı. Şimdiki şartlar farklı. Belki de çok fazla kedi var diye. Bir de kuş besliyor. Muhabbet kuşu galiba, odasında mı ne bakıyor. Zaten biliyorsunuz onun bahanesiyle siyah bir kedi, siyah beyaz bir kedi var mı diye gelmişti, girmişti bahçeye. Güya onu arıyordu. Zaten dediğim gibi ben bahsetmiştim size. Anlatmıştım ne yaşadığımızı, şüphelendiğimi, işkillendiğimi kendisine de zaten söylemiştim. Ben değilim, ben yapmadım. Benden böyle bir şey beklemem beni üzdü gibi bir şeyler söylemişti. Neyse ondan 2-3 gün sonra arkadaşlar tekrar geldi. Ben bahçede oturuyordum. Işığı görmüş, işten geliyordu. Şu an bakın dediğim kişi bizim yan komşu. Aslında abisinin evi, abisi orada kalıyor. Kendisi de çalışıyor. Akşam gelip burada yatıyor, abisinin yanında kalıyor. O Sultan'la Paşa'nın olduğu bahçeyi hatırlıyor musunuz? Az ileride hemen bakın 5 katlı ev. Tam şu duvar bitimi var ya, şu okulun duvar bitimi. Hemen arkada. Terası falan görünüyor. Oranın altında. Bakın ağaç var. O ağaç onların bahçesinin ağacı, yani ceviz ağacı. Oradaki ev. Uzun zamandır gitmiyoruz da sadece çok eskiden izleyen izleyicilerimiz sadece şu an bu videoyu izliyorsa tahmin edebilir. Tek katlı müstakil bir ev. Oraya da başka bir abisi geldi. O yüzden taşındı. Yani taşındı derken işte zaten içinde çok bir şey yoktu. Abisi de evli, çocukları falan var. O da buradaki abisinin yanına geldi. Kendisi bekar. Tabii benden büyük. Yani belki bir 8-10 yaş falan benden büyüktür. Neyse. Geldi, özür diledi. Ya işte o gün biraz kafam hoştu, şuydu buydu. Kusura bakma, sen haklıydın. Keşke arasaydım seni, hani izinsiz geldim bir anda girdim. Özür dilerim falan filan. Neyse yine ben konuyu çok deşmedim, bir şey demedim. Biraz öyle sohbet ettik. Daha sonradan zaten konu kapandı dediğim gibi. Kötü de olmak istemiyorsunuz. Niye olmak istemiyorsunuz? Bakın bu hayvanlara ben bakıyorum. Bir taraftan da sorumluluğum var. Şu an yaklaşık şu an bahçede yani baktığımız kediler. Sizlerin de dışarıdan yani bakarak, destek olarak toplamda birlikte yaptığımız iş 32 kediye birden bakıyoruz. Saydım yani arkadaşlar tek tek. Normalde saymıyordum hiç kedileri. Hepsinin tamam ismi cismi var belli. Orası ayrı bir şey de hiçbir zaman saymıyordum kaç kedi var diye. Geçen bir videoda bahsetmiştim ya. Daha sonradan ben saydım onları. Tam 32 kedimiz var şu an. Kayıpsız olan, sürekli bahçeye gelen, şu gördüğünüz sizin genelde videolarda gördüğünüz kediler. Şu an için 32 kedi. Tabi aralarında bir iki tanesi var gidip geliyor. Gülizar gibi, sarı papatya gibi. Çita, lastik kızın yavrusu, o da biraz büyüdü ya, 1 yaşını geçti, bal surat. O da gidiyor. Yani onları da dahil ettim 32. Aşağıyı saymadım tabi. Fazileti de saymadım. Fazilet de hariç. Onlarla birlikte bir de aşağıda baktığım başka yavru kediler var ya, şu siyah beyazlar, oradaki diğer farklı kediler.
Yani 50'yi rahatlıkla geçiyor şu an için. Tabi normalde bu sayı çok fazlaydı. Ölenler, kalanlar, kaybolanlar. Yani büyük ihtimal arkadaşlar o adam buraya geldikten sonra hatırlıyorsanız bakın Çakır, Yakışıklı, Bıdık vesaire. Bir anda bunlar da kaybolmuşlardı. Ara ara böyle kediler kayboluyorlardı. Önceki kediler de dahil. Büyük ihtimal bu yapıyordu. Onu bahçede gördüm ya, artık feriştahı gelse bu fikrimden beni alıkoyamaz yani. %100 diyorum. Bakın %99 demiyorum. Muhtemelen hepsini o götürdü veya öldürdü. Bir şeyler oldu bilmiyorum yani. İstediği kadar ben yapmadım desin. Yani büyük ihtimal oydu. %100 hatta, büyük ihtimal de demeyelim. Saçma oluyor. Şimdilik konuyu kapattım. En azından bakın ne olduğunu gördüm. Şöyle ne olduğunu gördüm. Tamam, kanıt yok, kameramız yok, bir şeyimiz yok. Görmedik gözümüzle. Ama bahçede gördüm mü? Gördüm. Her zaman ben size ne diyordum? Bazen utanıyordum artık video çekerken. Ya işte görmedik, duymadık, gören olmadı. Ne oldu bilmiyorum. Şu mu oldu, bu mu oldu, şöyle mi oldu? Hep böyle varsayımlar üzerine, bu tarz düşünceler üzerine bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Sonuç yok, sonuç yok. Bu kez gördüm mü? Gördüm. Ben biliyordum yani bunun altından bir insan çıkacağını. Ne demişler? Ev alma, komşu al demişler. Bu çok doğru bir söz. Bilemiyorsunuz. Bakın hayvansever gibi görünüyorlar. Belki de ya o kuş için zaten şu an sineklik çekmiş, artık penceresini açıp yatabilir, sıkıntı yok. Ya bu sadece pencere olayı değil arkadaşlar. Bu eskiye dayanıyor. Başka kediler de kaybolmuştu. Neyse, lanet olsun diyelim, artık olan oldu. Bakın ben 32 tane kediye burada bakıyorum. Ki daha bakmam gereken başka kedilerimiz de var. Sağda solda yani sokaklarda. Parkın oralar işte, diğer civarlar. Şimdilik yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aa, Sümbül geliyor. Sümbül, Sümbül, Sümbül. Sümbül, 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 Sümbül. Koş, 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 koş. Sümbül. Pıs, 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 pıs. Sabah buradaydı, yatıyordu. Gel bakalım. Aslında bir video var arkadaşlar. Ben şimdi bu videoyu önce bunu yayınlayacağım. Daha sonradan çektiğim videolar vardı. Yine sessiz videolar. Öyle gece videoları falan da var. Bahçeyi sularken akşam çekmiştim. Ona da ayrı bir video yaparız. Bunu akşam yayınlayacağız. Yani bugün, bu akşam. Bugün günlerden ne? Salı mı? Onu da yarın, yani çarşamba sabahı saat 10 gibi paylaşırım. Aradan çıkartırız eğer bir aksilik olmazsa, ki olmaz zaten, kısa bir video, 8-10 dakika anca vardır sanırım. Belki de o kadar da yoktur. Sümbülüm gel, Sümbülüm gel, Sümbülüm gel. Nereden geliyorsun? Kendi bölgesinden geliyor. Kendi bölgesinden geliyor kızım. Kız gel buraya. Sümbül gel. Sümbülüm gel, Sümbülüm gel. İşte arkadaşlar, anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bundan sonra da zannetmiyorum zaten kolay kolay o hareketi yapamaz. Yani hayvanlara zarar veremez. Ne olduğunu anladık yani. Umarım anlatmaya çalıştığımı sizler de anlamışsınızdır. Öyle uzaktan görüldüğü gibi değil sadece. Bunlar için bir şey yapmanız için o an direkt olayın kendisiyle karşılaşmanız lazım. Bu şekilde, çünkü ispat edemiyorsunuz. Veya hani karşı tarafla birbirinize girseniz bile suç üstündeyken bunu anca yapabiliyorsunuz. Yani o anki öfke kontrolünüzü tutamazsanız tabii ki de bu hayvanlar için eminim ki birçoğunuz da zaten karşı tarafa zarar vermek isteyecektir. Çok nadirdir yani böyle konuşarak çözmek. Düşünün, biri zarar veriyor bunlara. Bakın Thomas, hatırlıyorsanız o olayda, yani kediler tam kaybolmadan önce, bu son olaydan bahsediyorum. Önce o yaralandı, bir ciğeri söndü. Belki de oydu yani, yine bir şeyler yaptı. Hayvan çıktı geldi bizim evin oraya. Daha sonradan biliyorsunuz
öldü. Tek akciğeri sönmüştü ya. O şekilde çünkü yaşayamaz yani maalesef. Geç de biraz müdahale oldu. Ne oldu? Hayvan öldü. Sümbülüm ye kızım, bak o farklı mama kızım. Hadi naz yapma hadi. O zaman bahçeye git, bahçedekilerini ye. Oralarda var mama. Bu arada kapasite yetmeyebilir. Pars, ne yapıyorsun orada Pars'cığım? Video kapanabilir. O yüzden önceki videolarda var ya, üst üste geldiler. Yer yok hafızada. Halen emektar telefonla çekiyoruz işte bir şeyler. Ya lanet olsun diyorum bazen, inanın. Hayvanların içinden çıkamıyorsunuz ya. Şu telefonu cebimden çıkarınca utanıyorum artık insanların içinde. Küçük ya. Lanet ediyorum yani, diyorum ki en azından ufak bir gelirimiz olsaydı. Bakın buraya bel bağladık. Hayvanların içinden çıkamıyorsunuz ki. Çok yakından ilgileniyorum. Çok da düşkünüm ya. Bırakıp da bir işle de uğraşamıyorsunuz. Bakın daha yeni eve gideceğim. Kaç saattir aşağıdayım. Temizlik, tuvaletleri temizledik. Yani temizledim diyelim. Temizledik diyorum hep böyle sürekli. Kendim için diyorum yani. Kendim yapıyorum çünkü. Biraz önce size söylediğim mevzu yaşandı şimdi. Video kesildi. Diğer videoların bazılarını sildim. Onları bilgisayara yüklemiştim zaten. Leon! Pırçım. Gelin buraya. Şu hayvanlara bakmakla yükümlüyüm. Elimden başka bir çare gelmiyor. Dediğim gibi bir delil yok, kanıt yok. En azından hukuksal açıdan yani kanun önünde belki bir şeyler yapardık da maalesef şimdilik. Umarım bir daha kayıp vermeyiz. Bakacağız, göreceğiz. Zaten kameralar gelecek. Şimdilik ben haber bekliyorum. Daha sonradan bunu anlatacağım, kamera muhabbetini. Biz bir akrabamızdan alacağız ya kameraları. İzmir'den gelecekler. Orada biraz aksilik yaşandı. Bekliyorum şu an. Ya da diğer türlü başka bir kamera işiyle uğraşan birini çağıracağız. Ekstra para vereceğiz. O gelecek, yapacak. Yani İzmir'den bize kargolayacak bizim akraba. Buradan farklı birini tutmamız gerekiyor bu işleri yapması için. Bekliyorum bakalım, gelecekse gelecek, gelmeyecekse belki de öyle yapacağız. Zaten hayvanları şu an içeri koyuyorum ya çoğunu. Şimdilik öyle bir çözüm buldum. Bundan sonra da öyle yapacağız. Onların güvenliği için. Lanet olsun diyeceğiz. Böyle boş bir sitem olacak sadece. Bu şekilde konuyu kapatıyorum arkadaşlar. Mama için dediğim gibi biraz önce bahsetmiştim. Hayvanların ihtiyacı var. Sizler de buradan duymuş oldunuz. Yardımcı olursanız mamalarımız gelecek, birçok noktaya gidiyorum. Artık kim ne yapacaksa yardımcı olmaya çalışırsınız diyelim değerli insanlar. Burada videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın, esen kalın.